Daha önce hiçbir yabancı dilde düşünmeyi hayal ettiniz mi? Yani günlük işlerinizi İngilizce ise İngilizce şekilde yapmak ya da günlük hayatta yaptığınız şeylerin planlamasını İngilizce bir şekilde düşünmek. Bunun mümkün olduğuna inanıyor musunuz? Çeviri yapmadan yabancı bir dili günlük hayatınıza direkt beyninize sokmak mümkün mü? Yani demek istediğim şu ki çeviri yapmadan, kafanızda hiç düşünmeden o dili otomatik bir şekilde düşünmeniz, konuşmanız mümkün mü? İşte bugün başka bir dilde nasıl düşünebileceğinizden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle bahsetmek istediğim bir şey var. Bunu neden yapalım? Yani tamam, yabancı bir dili konuşmamız güzel bir şey. Evet, ben akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyorum. Ama akıcı bir şekilde İngilizce konuşurken günlük hayatta İngilizce düşünsem ne, düşünmesem ne diye soruyor olabilirsiniz. Bunu şöyle cevaplandırabilirim. Günlük hayatta konuştuğunuz dili bir kenara bırakıp, ana dilinizi bir kenara bırakıp, öğrendiğiniz hedef dilinizle düşünmeye, bir şeyler yapmaya çalışırsanız, bu sizin hedef dilinizdeki akıcılığınızı artıracaktır. Yani ben şimdi İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşsam da, günlük hayatta İngilizce düşünmesem, yani düşünmüyor olsam, zamanla bu bir şekilde körelir. Çünkü kafamda İngilizce düşünmüyorum. Her zaman Türkçe, Türkçe, Türkçe. Ancak birine geldiği zaman, bir konuşmaya geldiği zaman İngilizce. Ve böylelikle İngilizce düşünmek için yeterli vaktimiz olmayacak. Yalnızca konuşurken İngilizce düşüneceğiz ve günlük hayatımıza İngilizceyi tam anlamıyla empoze etmiş olmayacağız. İletişimimizi hızlandırmak, sağlamlaştırmak, daha akıcı konuşmak için hedef dilimizde düşünmeye başlıyoruz. İşte önemi de tam burada yatıyor. O zaman çok beklemeden maddelerimize geçelim. Ve ilk maddemiz, temel dil bilgisini öğrenmek. Şimdi ben bu dili akıcı konuşsam da akıcı konuşmasam da, yani belli bir seviyeye gelirsem, ki bu ortalama olarak A2 ve B1 arasında bir seviyeye tekabül ediyor. Bu seviyeden sonra basit de olsa yabancı dilde düşünebiliriz. Nasıl mı? O dilde kullanılan, en çok kullanılan özellikle bin kalıp, bin kelime ve bu bin kelimenin yanı sıra en çok kullanılan fiiller, isimler, sıfatlar, zarflar, kalıplar, bunların tamamını öğrenebilirsek bir yabancı dilde, tamamını, ben bu videoda İngilizce üzerinden gideceğim. İngilizcenin en çok kullanılan bin kelimesini, kalıplarını öğrendiğin takdirde günlük hayatta bunları böyle kullanman lazım. Yani bunun kaçarı yok. Ve bu bin kelimeyi, bin kalıbı birbirine bağlamam için en basitinden gerekli olan temel tense'leri, temel yapıları bilmem gerekiyor. Bu nedir? Simple present tense olur, past simple tense olur ve future tense olur. Bunlar hep simple formları. Bir şeyin basit halini bildiğimiz zaman birbirine bağlamak çok kolay olacaktır. Kompleks cümlelere başta gerek yok çünkü seviyemiz yeni. Seviyemiz yeni olmasa bile, seviyemiz iyi de olsa İngilizce düşünmek apayrı bir şey. İşte bu yüzden hep basit şeylerle başlıyoruz. Çünkü beynimizi buna alıştırmalıyız. Yavaş yavaş hızlanacağız zaten. Hiç acelemiz yok. Ve hemen pratik bir örnek vermek gerekirse, günlük hayatta okula gideceğim cümlesi yerine I'm going to go to school diyebiliriz. Yani okula gideceğim ama İngilizce söyledim. Bunu İngilizce düşünmüş gibi düşünüyorum. Aslında Türkçe düşündüm ama çoğu söylediğim, çoğu yaptığım, en sık yaptığım şeyleri böyle İngilizceye çevirerek kendi düşünce sistemi artık İngilizceye alıştırıyorum. Ve sıradaki maddemiz podcast dinlemek, maruz kalmak, dinlemek, okumak. Yani immersion. Bu madde için yapacaklarımız aslında çok geniş. Yani en basitinden bir şey söyleyecek olursam bunun alanı gerçekten çok fazla. Sosyal medyada tükettiğimiz içeriğin dilini değiştirmek. Bu haber sayfaları olabilir, mizah sayfaları olabilir. Takip ettiğimiz sayfaları hedef dilde takip edersek, örneğin İngilizcedir, İtalyancadır, Fransızcadır. İngilizce için BBC News takip edebilirsiniz, haber sayfası. Veya bunların Daily British Memes tarzı bir İngiliz meme sayfası var Instagram'da. Onları takip edebilirsiniz. Ve böylelikle günlük hayatta en çok kullandığınız uygulamalardan biri olan Instagram'a girdiğinizde artık tüm içerikleriniz İngilizce olacak. Ve böylelikle onların mindsetine, onların düşünce biçimine, onların mizah anlayışına bile alışkın olacaksınız. Ve bunun sonucunda İngilizce sizin kafanızda olacak. Ve günlük hayatta hiçbir problem çekmeden aklınıza doğuştan sanki yüklenmiş gibi bir kalıplar olacak, bilgiler olacak ve bunları çok akıcı bir şekilde kullanabileceksiniz. İletişiminiz çok güçlü olacak. Bir diğer örnek vermek gerekirse müzik dinlemek, podcast dinlemek, bunlar zaten çok geliştiren şeyler. Ben müzik dinliyorum. Ya bu sıralar çok dinleyemiyorum. Podcast benim tarzım bir şey değil. O yüzden çok az dinledim. Size önerebilirim. Faydasını az yaptığım süre boyunca gördüm ama yine de dediğim gibi podcast konusunda çok fazla bilgim yok. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ancak
tüm dil öğrenenlerin podcast dinlemesi demek ki iyiye işaret. Yani bu demek ki öğretiyor. Siz de dinleyebilirsiniz. Açıkçası ben çok dinlemiyorum. Müzikçiyim ama podcast de dinlenebilir. Müzikte şöyle bir olay var. Kelimeleri birazcık daha yuttukları, biraz hızlı geçtikleri için bazı telaffuz problemleri yaşayabilirsiniz. Bunları da biraz slow, biraz e, anlaşılabilir şarkılardan seçerek bu problemi ortadan kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Ve üçüncü maddem ise iç sesini değiştir. Bunu aslında ilk maddede biraz değindiğim gibi oldu. Okula gideceğim yerine I'm going to go to school demiştim. Ama burada birazcık daha derine inelim. Nasıl mı? Şöyle. Ben bugün yapmam gereken şeyleri planlayacağım. Evet. Şu an akşam saat 9.30. Tam 9.30. Ben diyeceğim ki saat 11'de yatağa girmiş olmam lazım. İleri seviyeyseniz bunu I'll have verb 3 şeklinde, yani girmiş olacağım 11'e kadar by 11 şeklinde uzun bir cümleyle kurabilirsiniz. Ya da yeni başlayan biriyseniz basit şekilde hiç kompleks olmasına gerek yok. Saat 11'de yatakta olacağım şeklinde kurabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu. Düşündüğünüz şeyleri, iç sesinizde ne düşünüyorsanız, yarın okula işte gitmek için sabah 8'de uyanacağım, 11'de hazırlanacağım gibi şeyler. Bunların hepsini hedef dilde söylemek, İngilizce söylemek. Ya bunlar size gerçekten hayatınızda büyük farklar yaratacak. Benim 2020, 21 ve 22 senelerim gerçekten böyle geçti. Aralıksız 2-3 yıl boyunca bunları yaptım. O yüzden birçok dili böyle edinebildim. Bence gerçekten çok faydalı şey. Özellikle bu madde, inner voice maddesi, iç ses maddesi. Bunu yapın. Gerçekten yapın. Hani kendinize sorduğunuz basit sorular. Bugün ne yapacağım? Kahvaltıda ne yesem? Bunları yavaş yavaş İngilizce'de, hedef dilinizde konuşmaya çalışın, sormaya çalışın. Kendinize birazcık zaman verirseniz, bir ay bile verseniz farkı göreceksiniz. Yani akıcılık gerçekten ilerleyecek. İletişiminiz gerçekten daha sağlam olacak ve kendinize güveniniz artacak. Çünkü aynı cümleyi 1000 kere kurdunuz zaten içinizde. O yüzden karşınıza herhangi bir İngiliz, Amerikan, Avustralyalı yabancı biri geldiği zaman veya herhangi bir ülkeden turist geldiği zaman sıkıntısız bir şekilde aynı cümleyi tekrar kuracaksınız. Hiçbir fark olmayacak yani. O yüzden ne yapıyoruz? İç sesimizi İngilizce yapıyoruz. Ve dördüncü maddemiz görselleştirme ve duygusal bağ kurma. Birazcık saçma gelmiş olabilir kulağa. Yani duygusal bağ ne demek? Yani kelimelerle neden duygusal bağ kuruyoruz ki? Ya da duygusal bağ bu anlamda ne demek? Bu şu demek. Kelimeleri görselleştirmeden başlayalım. Kelimeleri elma dediğiniz zaman aklınıza bir elma resmiyle canlanması. En basitinden yeşil elmayı İngilizce green apple şeklinde ezberlediyseniz aklınıza artık apple deyince bile o canlanacak. Ama bunu resimle öğrenmişsiniz. Ya bunu unutamazsınız. Kolay kolay unutamazsınız. Bir resimle öğrendiğiniz için gerçekten unutmanız çok zor. Aynı zamanda kelimelerle, sözcüklerle duygusal bağ kurmak şu anlama gelmekte. Ben bugün çok yoruldum ama hayatımda da hiç yorgunum dememişim. Örnek veriyorum. Tired kelimesini, sözcüğünü bugün kendim için kullandım. Ya artık onun benim için bir anlamı var. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Kız arkadaşımla gezdim, eğlendim. Evet. Akşam geldim, yoruldum ve kendime yorgunum diyeceğim. Çok güzel bir gün sonunda yoruldum. İngilizce bir cümle kuruyorum. Artık yorgun kelimesinin benim için özel bir anlamı var. Tired. Ve beşinci maddemiz ise ana dilini devre dışı bırak ve her gün pratik yap. Ana dilini nasıl devre dışı bırakırsın peki? Yani yazdığın günlüğü, okuduğun kitabı, yediğin yemeği, bunların hepsini İngilizce yapmaya çalışırsan, yani yediğin yemeğin menüsünü İngilizce saymaya çalışırsan veya bir yemeğin içinde olan malzemelerin İngilizcesini sayabiliyorsan bu zaten olmuş demektir. Ve bunu düzenli bir şekilde yaparsan artık İngilizce'de akıcılık kazandığını fark edeceksin. Çünkü artık günlük yaptığın her iş İngilizce olmuş durumda. Düşünüyorsun İngilizce, iç sesin İngilizce, yaptığın planlar İngilizce. Yediğin yemeğin malzemelerini İngilizce sayabiliyorsun. Yazdığın günlüğü İngilizce tutabiliyorsun. Artık senin hayatın İngilizce olmuş. Ve bunu her gün 15-20 dakikada olsa bir tekrarlarsan, bunu sürekliliğe dökersen, sürekli pratik yaparsan aradaki farkı bir ay içinde görebilirsin. Bunun bir üst seviyesi herkeste olmayabilir, rüya görmek. İngilizce rüya görmeye kendini zorlayabilirsin. Nasıl zorlarsın? Uyumadan önce sürekli İngilizceye maruz kalırsın, izlediğin şeyler olur, okuduğun şeyler olur, düşündüğün şeyleri İngilizce düşünürsün. Artık bir yerden sonra beynin İngilizceye adapte olur. Ve böylelikle gece İngilizce rüya görebilirsin. Çok gördüm. Çok da bir numarası yok. Siz de yaparsınız ki kaç gün uğraşsanız, maruz kalsınız zaten yapacaksınız. Öyle abartılacak bir numarası ya da övünülecek bir şey yok. Zor değil. Gayet kolay.
Buna adapte olduğunuzda, buna alıştığınız zaman siz de İngilizce rüya görebilirsiniz. Bu arada İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Türkçe, Almanca gibi dilleri öğreniyorsanız aşağıdaki linklerden e-kitaplarıma ulaşabilirsiniz. Yazdığım kitaplar native speaker'lar tarafından onaylanmış, doğrulanmış bir şekilde olup gerçekten kısa ve öz bilgilere yer vermektedir. Video bu kadardı. Bu süreç birazcık zaman alabilir. Yani ben evet video içerisinde defalarca bir ay içinde fark görebilirsiniz dedim. Ki görebilirsiniz. Hala görebilirsiniz. Bunu savunuyorum. Sonuna kadar savunuyorum. Ama %100 akıcı bir şekilde konuşmak için bir ay yeterli olmayabilir. Tabii ki de seviyenize bağlı. Tabii ki de bunları daha önce deneyip denemediğinize bağlı. Ama bunun için bir ay yeterli olmayabilir. Bunun için kendinizi sakın üzmeyin, sakın canınızı sıkmayın. Bunun zaman alacağını, bunun bir süreç olduğunu, öğrenmenin asla bitmediğini unutmayın. Ve çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.